Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kaynatılarak yapılan salamura peynir tarifi vereceğim. Benim şöyle bir kalıp peynirim var, biz buna helek deriz. Şimdi ben bu peyniri dileceğim, şöyle karelere ayıracağım. İstediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Bakın şöyle kalıp halinde dilimleri ayırıyorum. Peynirlerimi dilimlere ayırdım. Şimdi salamura kaya tuzu derler. O tuzla her tarafını tuzlayacağım. Sakın yemeklik sofra tuzuyla yapmayın. Peynirlerimiz çürür. Şimdi o tuzlama işlemine geçiyorum. Şöyle her tarafını peynirlerimizi çevire çevire bakın şu şekilde her tarafını tuzladım. Peynirlerimizi bir güzel her tarafını tuzladım. Şimdi arkadaşlar bu peynir öyle bir günde bitmiyor. Bu tuzun içerisinde 3-4 gün kalacak. Ben her gün peynirimizin aşamalarını sizlere çekeceğim, göstereceğim. En sonunda kaynattığımız salamura suyla peynirlerimizi haşlayacağız. Arkadaşlar peynirimizin bir günlük tuzun içerisindeki kalmış halini göstermek istedim size. Bakın dünkü yumuşaklığı yok, sertleşmeye başladı çevresi. Daha da sertleşsin istiyorum çünkü ben kaynatıp ondan sonra salamura yapacağım. Bu biraz daha kalacak. Son halini tekrar sizlere göstereceğim. Peynirimizin tam 4 gün boyunca beklediği halini gösteriyorum sizlere. İstediğim sertliğe ulaştı. Gayet güzel. Tam istediğim gibi bir sertlik oluştu. Şimdi bu kabın içerisindeki peynir altı suyu, peynirim ilk bana geldiğindeki su. Bu tuzla yatırdıktan sonra burada da bir peynir altı suyu oluştu. Her ikisini birleştirip kaynatma işlemini bu sularda yapacağım. Şimdi peynirimi şöyle küçük bir kaba alıyorum ki altındaki suyu rahatça alabileyim diye. Peynirimizin sertleşmesi için tuzda 4-5 gün beklettik arkadaşlar. Çünkü geldiğinde çok taze olduğu için çok yumuşaktı. Bunlar hep peynirin kendi suyu. Şimdi ben bu suyu kaynatacağım. Evet, suyumuz kaynadı. Hiç tuz atmadım, zaten peynir altı suyu olduğu için tuzluydu. Şimdi kaynayan suyumuza peynirlerimizi atıyorum. Çok da koymayalım. Şöyle yeterli. Şimdi bu peynir iyice haşlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereceğim size. Bakın burada dikkat edin, elinizi yakmayın.
Şöyle yaptığınızda yumuşaklık içe doğru gidiyorsa olmuş demektir. Şimdi benim bu peynirlerim oldu. Gayet güzel oldu. Bunları tek tek alıyorum. Tepsiye diziyorum. Çünkü soğumalarını istiyorum. Soğumaları lazım. Bu şekildeki hazırlanan salamura peynirleri bir daha sağlıklı oluyor. Ve daha dayanıklı oluyor. Şimdi tekrar atıyorum peynirlerimi. Hepsi bitene kadar bu işlemi yapacağız. Hepsi suyun içinde olsun. Bu şekilde daha güzel olur. Hep orantılı pişerler. Bu peynirlerim de oldu. Bunları da çıkarıyorum. Son peynirlerimi de çıkarıyorum. Suyun altını kapatıyorum. Bu su soğuyacak. Peynir de soğuyacak. Sonra bidona yerleştirme işlemi başlayacak. Peynirlerimiz soğudu. Peynir suyumuz da soğudu. Şimdi peynirlerimizi bidonun içerisine yerleştiriyorum. Peynir suyunu üzerine döküyorum. Ekstra bir salamura suyu hazırlamadım. Şimdi peynirimiz artık tamamdır ve üzerini kapatıyorum. Evet, peynirimizin bütün işlemleri bitti. Serin bir yerde muhafaza edersek iyi olur. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.